Abi çok kalabalık, küçük bir yer, herkes sıkışık bir arada. Yatıyorum, horluyorum, komşu rahatsız oluyor, anladın mı yani? Honki isimli bir araç var. O da bizim elektrikli TOG aracına çok benziyor. Selamun aleyküm. Kerhaneden mi geliyorsun? Sevgili dostlarım, Hong Kong'da fuhuşun yasal olduğunu biliyor muydunuz? Evet, fuhuş yasal Hong Kong'da. Mısırların da çok güzel. Kerhaneye nereden gidilir? Ve şu arkamda gördüğünüz bina, pencerede Çince yazıların olduğu binada ikinci, üçüncü kat, dördüncü kat. Buralar hep fuhuşun yapıldığı yerler. Buralarda Taylandlı ve Çinli hayat kadınları çalışıyor ve travestiler çalışıyor. Şimdi Hong Kong'da bir genel evin iç kısmını göreceğiz hep birlikte. Bakalım genel evlerde neler yaşanıyormuş. Bunun gibi burada Hong Kong'da çok fazla bina var. Çok fazla. Yani isimlerini sadece bilen bilir diyorlar. Benim birlikte aynı odada kaldığım arkadaşlar bana bu konuda uzun uzun bilgiler verdiler. Çünkü bir tanesi Hong Konglu ve yeni gelen bir arkadaşımız var odaya. O da Çin'den geldi. Hatta o bugün böyle bir yere gitmek için buraya gelmiş, Hong Kong'a. Çin'den adam buraya geliyor ve diyor ki ben işte buraya genel eve gitmek için geldim. Kusura bakma kardeşim. Ben kerhaneyi arayayım. Sabah sabah. Ne yapacaksın orayı? Çünkü Çin'de pahalıymış. Çin'de fiyat 100 dolarmış. Burada fiyat yaklaşık olarak 25-30 dolarmış. O yüzden buraya gelmiş ki burada bir genel ev ziyareti yapacakmış. Ben de hatta ona dedim ki ben de seninle birlikte geleyim. Videoya çekerim dedim. O da hayır olmaz, annem babam görür dedi. Sen kendin git dedi. Ben sana adresi veririm, kendin gidersin dedi. Bunun gibi burada çok fazla bina var. Bunların en meşhur olanı Fuji Building. Fuji binası. Hong Kong'da kime sorsanız bilir diyorlar. Fuji Dağı var ya hani Japonya'da. Onun gibi bir Fuji binası varmış. Ve Fuji binası karşı tarafta, yani en lüks mağazaların olduğu o Central isimli yerde. Her türlü hayat kadınını bulmak mümkünmüş. Bana anlatıldığına göre Ruslardan tutun Avrupalılara kadar, yani batılı kadınlar, Asyalı kadınlar bulmak Fuji binasında mümkünmüş. Kapıları gidip çalıyorsunuz. Kapıyı açanlar hey hoş geldin gelsene içeri falan gibisinden biraz böyle cilve yapıyorlar. Kameraya çekeni görürlerse döverler diyorlar. Sadece gizli kameraya çekebilirsin diyorlar. Buralar tabii ki tehlikeli yerler. Buralarda hayat kadınları ve onları pazarlayan adamlar var. O yüzden çok dikkat edilmesi gereken yerler. İşte bu gördüğünüz bina bir genel ev. Hong Kong'da bir genel ev görüyorsunuz. Yani dışında hiçbir şey yazmıyor. Öyle Türkiye'deki gibi TC İstanbul Genel Evi falan gibi bir yazı yok. Herhangi bir kimlik kontrolü, bir polis veya güvenlik görevlisinden geçmiyorsunuz. Tel örgüler falan yok. Yani böyle dümdüz bir bina. Bilen bilir tarzında bir bina. Sadece biliyorsanız asansöre basıp çıkıyorsunuz ve kapılar açıldığında karşınıza kadınlar çıkıyor. Bazı binalarda da şöyle bir sistem varmış. Gidiyorsunuz binaya, zile basıyorsunuz. Karşınıza bir adam çıkıyormuş. Adam bir telefon açıyormuş. Sizi orada bir 5 dakika falan bekletiyormuş. Sonra sizin karşınıza 15 tane kadını getirtiyormuş. Kadınlar karşınızda bir geçiş merasimi yapıyormuş. Böyle podyumda mankenler nasıl geçer ya, onun gibi. Ve o geçiş esnasında da işte size diyormuş ki hangisini seçmek istersin, beğen bir tanesini. Her yerde farklı farklı sistemi varmış ama tamamen yasal. Yani Hong Kong'da bu iş tamamen yasal. Burası Hong Kong'da benim kaldığım yer. Buraya Chungking Mansion, Chungking Mansion deniyor. Chungking Mansion burada Hong Kong'da en ucuz yer. En ucuz yerde ben bir oda kiraladım. Ve kiraladığım odada 6 kişi kalıyoruz. Hong Kong standartlarına göre çok düşük
hijyen standartlarında ve buradaki esnafın bir kısmı Müslüman, halal diyor bak, ve bir kısmı da Hintli. Kaldığım yere giden asansör bu. Şurada böyle ekran var asansörde. Asansörün içindekileri görebiliyorsun. Sadece bu asansör çıkıyor oraya. 6. katta kalıyorum. Asansörden indim. Burası pencereden görüntü. Amerikan filmlerinde bazı sahneler vardır böyle mekanlarda çekilen. Kaçış sahneleri falan. Onları andırıyor. Biraz leş bir mekan. Ama dediğim gibi en ucuz yer burası. Kapının şifresini de vereceğim size bir gün gelirseniz. 56. Zaten açık kapı. İşte bu benim kaldığım oda. Şu da bizim tuvaletimiz. Tuvaleti bütün odalar ortak kullanıyor. Tek bir tuvalet, bütün odalar ortak kullanıyor. Dün yatağımı değiştirdim çünkü adam bana şu yukarıdaki yatakta yatacağımı söylemişti. Ama yukarıdaki yatağın üstünde eşyalar vardı. Aşağıya geçtim. Birisi geldi içeri. Dedi ki orası benim yatağım. Şuradaki arkadaş dedi ki sen en iyisi dedi bu yatağı gösterdi şimdi olduğum. Herhalde dedi senin yerin orasıdır. Resepsiyona da gitmiyorum çünkü resepsiyona gitmek için buradan en aşağı ineceksin. Öbür asansöre bineceksin. Öbür asansörle 10. kata çıkacaksın falan. Gerek yok zaten burası boşmuş. Geldim burada yattım işte gece. Burada kalanların hepsi farklı farklı ülkelerden gelmişler. Öyle hiçbirisi belalı bir tip falan değil. Galiba burası sadece erkekler için bir oda. Belki karışıktır ama kızlar gelmiyordur, korkuyorlardır. Çünkü ben yorumlarda okumuştum. Bir kız gelmiş, bakmış ki her yerde erkekler var. Korkmuş, sonra parayı ödemesine rağmen çıkmış gitmiş. Burası birazcık ürkütücü geliyor insanlara. Herhalde kızlar o yüzden korkmuş olabilirler. Odayı temizlemeye bir temizlikçi kadın geldi. Temizliği yaparken işte bana kaç gün kalacağımı sordu falan. Ben de onun nereli olduğunu sordum. Filipinli misin dedim. Çünkü dünyanın her yerinde çocuk bakıcılığı, oda temizlikçiliği falan bu tip işlerde hep Filipinliler çalışıyor. Çok mazlum bir halk. Kocası ölmüş. Bir tane kızı varmış 18 yaşında. Ona para yolluyormuş buradan. Kızı hastaymış. 15 senedir burada çalışıyor Hong Kong'da. Oda temizliyor ve hala daha Filipinler'de ev alamamış. Şurada kalan Endonezyalı, şurada kalan Moğolistanlı buraya çalışmaya, iş bakmaya gelmiş ve dedi ki bana Hong Kong'da iş bakmak çok kötü bir fikir. Çünkü burası yasal olarak eleman çalıştırıyor. Polis baskınları çok fazla yapılıyor. Daha önceden Şangay'da çalışmış. Şimdi de Shenzhen şehrine gidiyormuş. Hong Kong'da polis sürekli bakıyor hani evran var mı, gerçekten yasal mısın diye. Bunun altında kalan arkadaş da İzlandalıydı. Evet ya düşün, İzlandalıyla beraber kaldım. Dünyada kaç tane İzlandalıyla aynı odada kalma fırsatınız olabilir ki? Yani ülke küçücük, nüfusu çok az. İnsanları çok zengin ama gelmiş işte burada kalıyordu. Ve altımda kalan kişi de Hong Konglu. Ucuz diye gelmiş burada kalıyor. Herkes farklı farklı yerlerden gelmiş. İşte ben de dedim ben Türk'üm dedim. Aa öyle mi falan, deprem olmuştu başınız sağ olsun falan, geçmiş olsun dediler. İlk başta böyle ön yargıyla bakıp da aa burası hapishaneden bir tık daha güzel, olmaz ben burada kalmam falan demedim. Buranın en ucuz yeri, Hong Kong'un en ucuz yeri ama gördüm ki benim gibi işte böyle sırt çantasını almış dünyayı gezen veya işte iş arayan İnsanlar gelmiş kalıyorlar. You're a YouTuber. Just when you subscribe me, come on. Just, Give me your phone. just shoot your team. Evet arkadaşlar, Çinli arkadaşım artık kanalıma üye oldu. Gördüğünüz gibi Çince yazıyor. Gezencan TV. Şeşe. Şeşe. Bu arkadaş burada yatıyor. Diğeri de benim altımda. I can find it for you. Oh my god. Give me... No. No. Yeah.
Yeah, This okay. one, right? Yes, this is Yeah. the one. Please hide my outlook and face. Okay. Yeah, just like the AV. So you subscribe me? yeah, I will certainly. Okay, thank Yeah. you. Thank you buddy. Az paranız varsa ve bir gün Hong Kong'a tatil yapmaya gelirseniz kalmanız gereken yer Chungking Mansion. Buranın en ucuz yeri burasıdır. Sadece bizim kaldığımız gibi yatakhaneler yok. Aynı zamanda tek başına kalabileceğiniz odalar da var. Bu odaların fiyatları 20-25 dolar. Yalnız bu odalarda televizyon ve yatak dışında hiçbir şey yok. Bir pencere bile yok. 20-25 dolara eğer Hong Kong'da kalmak istiyorsanız böyle bir odada tek başınıza böyle bir imkanınız da var. Yalnız size kötü bir haberim var. Hem o odalarda kalanlar hem 6 kişilik yatakhanelerde kalanlar toplam 8-10 tane odaya yani 20'den fazla insana tek bir tuvalet düşüyor. Eğer bu şartlarda yapabilecekseniz Chungking Mansion'a buyurun gelin. Yağmurlu bir Hong Kong gününden herkese merhabalar. Şimdi Hong Kong sokaklarında bugün şöyle bir yürüyüş yapalım. Sizi bugün birisiyle tanıştırmak istiyorum. Bakalım eğer kameralardan çekilmiyorsa sizi bugün bir Türk'le tanıştıracağım. Evet, Hong Kong'da dün bir Türk'le tanıştım. Bakalım bugün onunla sohbet edebilecek miyiz? Yürürken zorlanıyorum bu arada. Ayağımda terlik var. Ne zaman hava yağmurlu olsa ayağımda terlik oluyor. Burada bir alışveriş merkezinde bir araç buldum. Elektrikli bir araç. Çok güzel. İçinde yol bilgisayarı var. Aracın markası Polestar. Tamamen elektrikli bir araç. Özellikleri ise şöyle, 2 tane motoru var hem önde hem arkada. 476 beygir gücünde, 487 kilometre menzili var. Nasıl araç? Bizim elektrikli TOG aracına biraz benziyor değil mi? Onu birazcık andırıyor. Ayrıca burada Çin'de Hongqi isimli bir araç var. O da bizim elektrikli TOG aracına çok benziyor. Ve onu bizim buradaki kaldığım odadaki Hong Konglu ile konuştum. Dedi ki Hongqi bizim sadece devlet çalışanlarının kullandığı bir araçtır Çin'de dedi. O dedi bildiğim kadarıyla devlet başkanımızın aracı dedi. Elektrikli araç. Şimdi Hong Kong'da bir Türk dönercisini ziyaret edelim ve onunla kısa bir sohbet edelim. Hey abi anlat bakayım ne yapıyorsun, neler yapıyorsun? Evet işte ne? Pişman mısın peki buraya geldiğine? Yoksa iyi ki geldin mi diyorsun? Ya ne yapalım işte. Türkiye'de olsaydık gerçi halimiz fakir çocuğuz yani. Türkiye'de halimiz o kadar ağır şahı değil yani. Memleket Aydın değil mi? Ha. Ben oraları hep gezdim biliyor musun? Otostop çekiyordum, çadır kuruyordum oralarda. Türkiye'de de bayağı böyle gezginlik yaptım. Allah. Abi alayım seni götüreyim Tayland'a gidelim. Yavrucuğum Tayland'da yaşayalım. Hayatımızı yaşayalım. Boş ver Hong Kong'u. Ne yapacaksın Hong Kong'da? arabanın gazı bitince kadar diğer hesabı. Cepte para bitince kadar eğlence olur orada. Olursa ne olacak? Çok Türk geliyor mu buraya abi? Gelir canım yani gelen gelir. One chicken donut kebab with rice. Okay sister. Amerika'ya gitmiş olsaydın 28 senede şu anda kebapçı zincirin olurdu böyle. Restoranlar zincirin olurdu. Öyle öyle. Şu anda Miami'de Puro'nu yakmış oturuyordun. İşte konuşuyoruz. Ben geldim bereket geldi bak. Eyvallah sağ ol. Ya ben paradan vazgeçtim de yaşam kalitesi sıfır anladın mı? Yaşam kalitesi sıfır. Abi çok kalabalık, küçük yer, herkes Aynen. sıkışık bir arada. Ya sorma ya arkadaş. Horluyorum. Hayat pahalı. Yatıyorum, horluyorum. Komşu rahatsız oluyor anladın mı yani? Böyle bir şey mantık var mı ya? Geçen cumartesi günü kızın birisi şey yaptı herhalde.
Kapının arka tarafında bir şeyler attı. Gece yarısı saat 2.30'da. Horluyor herhalde. Vallahi o da başıma geldi. O zaman birisi duş alsa, sifonu çekse falan öbür tarafta duyuluyor Aynen. ses. Sisli, koyu. Burada genelde hangi milletten insanlar yaşıyor Hong Kong'da? Her türlü insan var ya. Şimdi bir Amerika'da, bir başka ülkede herkesin şansı var. Burada herkesin şansı yok burada. Hello, đây, sorry for. Can I cover you? Hong Kong'da her tipten, her türden insan görmek mümkün. Bak böyle sarıklı, cübbeli abiler de görebiliyorsun. Açık saçık insanlar da görebiliyorsun. Geleneksel kıyafetler giymiş tipler de görüyorsun. Hintliler, Budistler, Müslümanlar, Hristiyanlar. Herkes burada çok farklı etnisiteden, çok farklı milletten insanlar görebilirsin. Herkes şu anda gökdelenlerle fotoğraf çekilirken benim dikkatimi başka bir şey çekti. Şuna bakın ya. Az önce de tam olarak şurada dolanıp duruyordu. Herhalde okyanusta bir şey gördü, ona bakıyordu. Balık gördü herhalde. Hong Kong'da kaldırımların ortasında hep böyle ıslaklık var. Yukarıdan hep durmadan su damlıyor. Bunun sebebi de çok yüksek binaların hep böyle pencerelerin önünde klimalar var. O klimaların suları damlıyor hep. Take me on a spree. I wanna get to know me, every little inch of me. Gentle while you stroke, when you picture me, every number count, love tokens. Where did all the swallows fly when I was 17? Hong Kong'a hoş geldiniz ya.